Herkese merhaba, ben Enes. Bu videoda sizlere Albus Dumbledore'dan bahsedeceğim. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore 1881 yılında Kendra ve Percival Dumbledore'un oğlu olarak dünyaya geldi. Ailesi tepenin üzerindeki Höyük adı verilen yerde yaşıyordu. Kız kardeşi Ariana bir grup Muggle çocuk tarafından sihir yaparken görülmüştü ve 3 çocuk ondan korkup ona saldırmıştı. Bu yaşadıklarından sonra Ariana büyü gücünü kontrol edememeye başladı. Babası bu olanlardan sonra o 3 çocuğu buldu ve onlara yaptıklarının cezasını verdi. Babası bu nedenle Azkaban'a gönderildi ve orada öldü. Büyücü dünyasının suçlayıcı bakışlarından kaçmak isteyen Kendra onları Godric's Hollow'a götürdü. Kendra, Battle'da Bagshot dışında bütün komşularıyla görüşmeyi reddetti. Albus burada babası ve kardeşinden bahsetmemesi konusunda sıkıca tembihlenmişti. Eğer bakanlık Ariana'yı öğrenirse onu alır ve San Mungo'ya gönderirdi. Bu hiçbirinin istemeyeceği bir şeydi. Dumbledore 1892 sonbaharında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'ndaki öğrenimine başladı. Seçmen şapka onu Gryffindor'a yerleştirdi. Herkes onun da babası gibi bir Muggle düşmanı olduğunu düşünüyordu. Genç Elphias Dodge ile arkadaş oldu. Dodge o sırada etrafındaki herkesi uzaklaştıran bir hastalık geçiriyordu. Yine de Albus ona beklenmeyen bir yakınlık gösterdi. Dodge onun tek arkadaşı değildi. Hogwarts'ta geçirdiği yıllarda Nicholas Flamel, Battle'da Bagshot, Greal'da Marchbanks gibi önemli kişiler ile tanıştı. 5. sınıfta sınıf başkanı seçildi. Dumbledore gelmiş geçmiş en zeki öğrenci olarak görülüyordu. Haziran 1899'da Hogwarts'tan mezun olduktan sonra Elphias Dodge ile birlikte Büyük Tur adını verdikleri dünya turuna çıkacaklardı. Bu sırada annesi Kendra, kız kardeşinin kontrol edemediği büyü gücü yüzünden ölmüştü. Ailenin en büyük çocuğu olarak turu iptal etti ve Godric's Hollow'da kaldı. Kendisini yalnız ve mahvolmuş gibi hissetse de oraya ölüm yadigarlarını aramaya gelen Gellert Grindelwald ile tanıştı. Gellert da en az onun kadar yetenekliydi. Gellert ölüm yadigarlarını kullanıp bütün büyücülük dünyasını yönetmek istiyordu. Dumbledore onun planlarını görünce oldukça değişti. Herkese gücünü ve zekasını göstermek istiyordu. Dumbledore Gellert'a karşı romantik duygular beslese de bundan pişman oldu. Kardeşi Aberforth ona aylar sonra meydan okudu. Annesinin öldüğü gün Ariana'ya yatıştırabilecek tek kişi olduğunu, annesinin onun yüzünden öldüğünü, Gellert ile hayallere kapıldığını ve ailesine önem vermediğini söyledi. Bunun üzerine Gellert ona Cruciatus laneti uygulamaya çalıştı. Bunun üzerine 3 genç arasında büyük bir düello başladı. Ariana büyü gücü ile üçünü de ayırmaya çalıştı ancak korkmuştu. 3 büyücünün arasında kaldı ve kimin asasından çıktığı belli olmayan bir lanet ile öldü. Bunun üzerine Gellert kaçtı. Arkasında kalbi paramparça olmuş bir Albus bırakmıştı. O günden sonra Dumbledore güce olan arzusunun onu nerelere sürükleyebileceğinin farkına vardı. Gellert'i yenmiş olsa da onu öldürememiş, gitmesine izin vermişti. Grindelwald'un kaçışından sonra Albus, Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nda biçim değiştirme öğretmenliğine başladı. Kendisine birçok kez Sihir Bakanlığı makamı teklif edilse de güce olan arzusunun onu mahva sürükleyeceğini düşündüğü için reddetti. O Hogwarts'ta kalıp öğrenci yetiştirmeye devam etti. Bu öğrencilerden en ünlüsü Tom Riddle, daha sonraki ismiyle Lord Voldemort'tu. O Hogwarts'ta öğrenci yetiştirirken Gellert Avrupa'da bir ordu kuruyordu. Kendisine Normengard adını verdiği bir kale inşa etmişti. Dumbledore onunla karşılaşmaktan korkuyordu çünkü onun Ariana'yı kimin öldürdüğünü bildiğini düşünüyordu. 1945 yılına gelindiğinde Dumbledore onun bu yaptıklarına daha fazla göz yumamazdı. Eski arkadaşını buldu ve onu yaptığı bir düelloda yendi. Grindelwald mürver asaya sahip olmasına rağmen kendisinden kat kat güçlü olan Dumbledore'a yenildi. Bu düello daha sonraları büyücülük tarihinin en efsanevi düellosu olarak da bilinecekti. Dumbledore mürver asayı ondan aldı ve kendisine sakladı. Daha sonraları bütün öğretmenler Tom Riddle'ın karizması ve kurnazlığı konusunda aldandığında Dumbledore onun içindeki kötülüğü ve güç arzusunu fark etti. Biçim değiştirme profesörü olduğu için bir şey yapamasa da bir gözünü hep onun üzerinde tuttu. Riddle onu kandıramayacağını anlayınca ondan korkmaya ve ona karşı kin beslemeye başladı. 1943'te birçok öğrenci taşlaşmış halde bulundu. Ancak sadece bir öğrenci öldürüldü. Myrtle Warren. Bu okulun kapanması için yeterliydi. Bu da Riddle'ın yetimhaneye geri dönmesi anlamına geliyordu. Riddle sırlar odasını kapattı ve mühürledi. Daha sonra suçu odasında bir akromantula olan Aragog'i yetiştirmeye çalışan Hagrid'e yıktı. Dumbledore onun suçlu olduğunu biliyordu ancak bir kanıt bulamadı. O zamanlar müdür olan Armando Dippet'ı Hagrid'i bekçi olarak tutmaya ikna etti. Armando Dippet görevini bıraktıktan sonra yaklaşık 1956 yılında Hogwarts'ta müdür oldu.
Kısa bir süre sonra Tom Riddle, Armando Deeput'a yaptığı teklifi ona da yineledi. Karanlık sanatlara karşı savunma profesörü olarak Hogwarts'a geri dönmek istiyordu. Dumbledore onun içindekileri okudu ve buna izin vermedi. Bunun üzerine Tom karanlık sanatlara karşı savunma profesörlüğünü lanetledi. Bu lanet yüzünden kimse bir yıldan fazla karanlık sanatlara karşı savunma öğretmeni olarak kalamadı. Remus Lupin öğrenim yaşına geldiğinde Hogwarts'a gelme yönünde çekinceleri vardı. Çünkü kurt adam Fenrir Greyback tarafından ısırılmıştı. Ancak Dumbledore eğer gerekli önlemler alınırsa okula gelmemesi için hiçbir nedenin olmadığını söyledi ve şamarcı söğüt olarak bilinen ağacın dikilmesine vesile oldu. Bu Remus'un ona büyük bir saygı göstermesine neden oldu çünkü diğer müdürler basitçe okula başlamaktan men edebilirdi. Daha sonra Snape onun bir kurt adam olduğunu öğrendiğinde onun bunu başkalarına söylemesini yasakladı. Müdür olarak Dumbledore E13 sınıfında öğrencilerine ev ödevleri konusunda yardım ediyordu. Voldemort'un yükselişi sırasında Dumbledore Zümrüt yoldaşlığını kurdu. Kendisi oldukça iyi bir liderdi. Voldemort ve ölüm yiyenlerine karşı savaşta onun çabaları ile önemli ilerlemeler kaydediliyordu. Bu esnada ünlü görücü Sir Cassandra Trelawney'nin torunu olan Sybil Trelawney'e kehanet dersi için bir şans tanımaya karar verdi. Domuz kafasında yaptıkları bir iş görüşmesinde Dumbledore onun gerçek bir görücü olmadığını düşünmeye başlamıştı. Tam gidecekken Sybil Trelawney gerçek bir transa geçti ve ona Harry ile ilgili bir kehanette bulundu. Bu Dumbledore'u ikna etti. Bu sırada Snape de onları dinliyordu. Kehanetin çoğunluğunu duysa da tamamen öğrenememişti. Aberforth onun casus olduğunu düşünüp domuz kafasından atmıştı. Trelawney'nin kaçırılmasından endişelenen Dumbledore onu Hogwarts'ta işe aldı ve güvende kalmasını sağladı. Daha sonra çift taraflı ajan olan Snape ona kehaneti Voldemort'a söylediğini bildirdi. Ancak kehanetin tamamını duymamıştı. Kehanetin çocukluk aşkı Lily'nin oğlu Harry'i kapsadığını bilmiyordu. İkili Potter ailesini güvenceye aldı. Dumbledore onlara Fidelius büyüsü yapmalarını tavsiye etti. Dumbledore'da dahil herkes sır tutucularının Sirius Black olduğunu düşünüyordu ancak Sirius bunun çok tahmin edilebilir olduğunu, onun yerine Peter'ın olması gerektiğini düşünüyordu. Peter onlara ihanet etti. Böylece Voldemort Potter'lara saldırdı ve Harry'nin anne ve babasını öldürdü. Harry'e saldırdığında annesinin fedakarlığı sayesinde büyü geri tepti ve Voldemort'un ruhu bedeninden ayrıldı. Dumbledore onu olabileceği en güvenli yere teyzesine bıraktı. Dumbledore Snape'e Hogwarts'ta bir iş verdi ve onu iksir profesörlüğüne getirdi. Onu yargılanmasını isteyen bakanlığa karşı korudu. Dumbledore birçok ölüm yeğenin davasına katılmış, onların ifadelerini dinlemişti. Potter'ların ölümünden önce Dumbledore James'ten görünmezlik pelerinini almıştı. Voldemort'un saldırısından 10 yıl sonra Harry, Dumbledore'un tam da umduğu gibi Hogwarts'a başladı. Bu sıralarda eski arkadaşı Nicholas Flamel, kullanana ölümsüzlük ve sınırsız bir servet sağlayabilecek olan felsefe taşının Karanlık Lord tarafından çalınmak istediğinden şüphelenmeye başlamıştı. Voldemort taşın ona yeni ve ölümsüz bir beden sağlayabileceğini düşünüyordu. Nicholas ve Dumbledore onu önce Gringotts'a koydular. Oraya yapılan bir saldırıdan sonra onu Hogwarts'ta özel önlemlerin alındığı bir odada saklamaya karar verdiler. Kilit aynasını taşı onu kullanmak değil korumak isteyen kişilere vermesi yönünde büyüledi. Dumbledore Profesör Quirrell'dan şüpheleniyordu. Bu yüzden Snape'e gözünü ondan ayırmamasını söyledi. Voldemort taşın önüne konulan engelleri aşmayı başardı. Bu sırada Harry de onu takip etmişti. Harry kilit aynasından taşı aldı. Ancak o gün de Voldemort Harry'yi öldüremedi. Harry onu yendi ve Voldemort'un ruhu kaçtı. Dumbledore kendinden geçen Harry'yi buldu ve taşı güvenceye aldı. Harry'nin yaraları hastane kanadında iyileştirildi. Dumbledore onun kehanet hakkında bir şey bilmesini istemiyordu. Bu yüzden ona bunu söylemedi. 1992 yılında öğrenciler kaynağı bilinmeyen saldırılar ile taşlaşmaya başlamıştı. Lucius Malfoy'un tehditleri ve baskısı ile okul yönetimi Dumbledore'u görevden aldı. Daha sonra Sihir Bakanı Cornelius Fudge ile eskiden yakalanan Hagrid'i Azkaban'a göndermek için geldiler. Daha sonradan Sırlar Odası'nı açanın Tom Riddle'ın büyülü günlüğünün etkisinde kalan Ginny Weasley olduğu anlaşıldı. Harry Sırlar Odası'nı buldu ve oradaki Basilisk'i öldürdü. Harry, Dumbledore'a öyle bir bağlılık göstermişti ki Dumbledore'un evcil hayvanı Fawkes onu hissetmiş ve ona yardıma gelmişti. Harry burada Ginny'yi etkisi altına alan günlüğü bir basilisk dişiyle yok etti. Lucius Malfoy okul yönetimindeki görevinden alındı ve Dumbledore tekrar müdür seçildi. Daha sonra Ginny'nin suçsuz olduğu anlaşıldı. Dumbledore onlara 200'er puan verdi ve Gryffindor'un kazanmasına neden oldu. Öğrencilere ödül olarak yıl sonu sınavlarını iptal etti. Ancak Dumbledore Harry'nin anlattıklarından şüphelenmeye başlamıştı.
Günlüğün onun bir yansımasını yaratabilecek kadar güçlü olduğunu öğrendiğinde onun bir hortkuluk olduğunu öğrendi. 1993 yılında Peter Pettigrew ile 13 Muggle'ı tek bir büyü ile öldüren Sirius Black büyücü hapishanesi Azkaban'dan kaçmıştı. Sihir Bakanlığı onun Harry'nin peşine düşeceğini düşündüğü için Hogwarts'a ruh emicileri göndermişti. Hogwarts'ı ruh emiciler koruyordu. Ancak ruh emiciler Gryffindor-Hufflepuff maçına daldılar ve Harry'nin bayılmasına neden oldular. Bu Dumbledore'u oldukça sinirlendirdi ve atik bir hareketle onları oradan uzaklaştırdı. Okul yılının sonlarına doğru gerçekler ortaya çıkmış, Sirius'un masum olduğu anlaşılmıştı. Ancak Sirius yakalanmıştı ve ruh emici öpücüğü ile idam edilecekti. Dumbledore onların anlattıklarına inandı ancak onun gücü bile bakanlığın kararını değiştirmeye yetmezdi. Yine de Hermione'ye zaman döndürücüyü kullanmasını, birden fazla canı kurtarmasını söyledi. Kurtarma başarılı oldu ve Sirius kaçtı. Ruh emiciler ise Harry'e saldırmalarının ardından okuldan uzaklaştırıldılar. Dumbledore, Remus Lupin'i karanlık sanatlara karşı savunma profesörü olarak işe almıştı. Daha sonra ondan nefret eden Snape onun bir kurt adam olduğunu okula yaydı. Kurt adam olmasının duyulması üzerine istifa etti ve okuldan ayrıldı. Okul döneminin başlamasından önce Dünya Quidditch Kupası etkinliklerinde ölüm yiyenler ortaya çıktı. Bu Dumbledore'un Voldemort'un geri dönüşünün yakın olduğunu düşünmesine yol açtı. Daha sonra Hogwarts 3 büyücü turnuvasına ev sahipliği yaptı. Dumbledore ateş kadehine bir yaş çizgisi çekti. Ateş kadehi kandırılamazdı ancak bir şekilde kadehten 4. şampiyon olarak Harry'nin adı çıktı. Bu esnada Dumbledore Alastor Moody'yi karanlık sanatlar karşı savunma profesörlüğüne getirdi. Ancak Moody gelmeden bir gün önce Barty Crouch Jr. tarafından bayıltılmıştı. Barty çok özlü iksir ile onun yerine geçmişti. Okulda bulunduğu sene boyunca ateş kadehini şaşırtarak Harry'nin 4. şampiyon olmasını sağladı. 3 büyücü turnuvası esnasında gizliden gizliye ona yardım etti. Kupayı bir anahtara çevirdi. Böylece Cedric ve Harry aynı anda kupaya dokunduklarında kupa onları Little Hagrid'ine cisimledi. Voldemort yeni bedenini elde edebilmek için Harry'nin kanını kullandı. Daha sonra Harry ile Voldemort arasında bir düello oldu ve Harry Priori Incantatem sayesinde kaçabilmeyi başardı. Bu esnada Barty'nin oyunu ortaya çıkmıştı. Albus, Severus ve Minerva McGonagall onu alt etmekte zorlanmadılar. Ona Veritaserum verdiler ve Voldemort'un planlarını öğrendiler. Cornelius Fudge buna inanmadı. Barty Crouch'u kendisi sorgulamak istiyordu. Ancak o daha soru soramadan bir ruh emici onu öptü ve ruhunu çekip aldı. Cornelius ifade alamadığı için olanlara inanmadı. Dumbledore bundan sonra Zümrüt Anka yoldaşlarını diritti ve 2. Büyücülük Savaşı'nın kaçınılmaz bir biçimde başlayacağını haber verdi. Bakanlık vakit kaybetmeden Harry ve Albus'un Voldemort'un dönüşü hakkındaki söylemlerini yalanlamaya başladı. Bakanlık onu yıldırmak için Büyüce Şura'daki görevinden aldı. Yine de Dumbledore korkmadı. Harry'nin Zümrüt Anka yoldaşlığı hakkında bir şeyler öğrenmesini engelledi ve Zümrüt Anka yoldaşlığının merkezinin sır tutuculuğunu yaptı. Dumbledore onun bakanlıktaki duruşmasına da katıldı ve onu savundu. Harry ile Voldemort'un gittikçe kuvvetlenen bağını fark etmişti. Harry'den bu bağlantıyı kapatmasını istedi. Severus'tan Harry'e Zihnefendi öğretmesini istedi çünkü Voldemort'un bu bağlantı yoluyla Harry'nin aklına girebileceğini düşünüyordu. Bu esnada bakanlık Hogwarts'a karışmaya başlamıştı. Cornelius Fudge, kişisel sekreteri olan Dolores Umbridge'i karanlık sanatlara karşı savunma profesörü olarak atadı. Her geçen gün Dolores'in yetkileri artıyor, Dumbledore'un yetkileri azalıyordu. Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley öğrencilere karanlık sanatlara karşı savunma öğretebilmek için gizli bir grup kurdular. Bu grubun adına Dumbledore'un ordusu adı verildi. Daha sonra bu grup ifşa olduğunda Dumbledore Harry'nin atılmasını önlemek için bakanlığa karşı komplo kurduğunu ve darbe yapabilmek için bir ordu kurduğunu kabul etti. Fudge onun hapsini istediğinde odadakileri tek bir büyü ile bayılttı ve kaçtı. Onun kaçışından sonra Dolores Hogwarts müdürü oldu. Ancak Albus'un gidişinden sonra müdürün odası kilitlendi ve Dolores oraya hiç giremedi. Ne yazık ki Harry zihnini kapatamadı ve Voldemort sahte görüntüler ile onu yanılttı. Harry, Sirius'un bakanlık tarafından işkence gördüğü hakkında kandırdı ve onu bir tuzağa çekti. Böylece Esrar Dairesi'nde 6 Hogwarts öğrencisi tuzağa çekildi. Tuzak neredeyse başarısız olacakken Voldemort bakanlığa geldi. Neyse ki Snape yoldaşlığı uyarabilmeyi başarmıştı. Sirius Black, Nymphadora Tonks, Alastor Moody, Remus Lupin ve Kingsley Shacklebolt Esrar Dairesi'ne geldi ve ölüm yiyenleriyle savaşmaya başladılar. Dumbledore oraya geldi ve bütün ölüm yiyenleri yendi. Daha sonra Bellatrix dışında hepsini anti-cisimlenme büyüsüyle bağladı ve Voldemort tarafından öldürülecek olan Harry'yi kurtarmaya gitti. Dumbledore Harry'yi güvenceye aldıktan sonra Voldemort ile Dumbledore arasında bir düello oldu.
Bu düello iki yüce büyücü arasında olmuştu ancak Dumbledore onu büyük bir su kütlesine hapsedince kaçmak zorunda kaldı. Yine de bakanlık yetkilileri onu görmeden kaçmayı başaramadı. Bunun üzerine Dumbledore Fudge'dan Dolores'i görevden almasını istedi. Tekrar müdür olduğunda teftiş takımını kaldırdı ve onların verdiği zararı geri çevirdi. 1996-1997 arasında Dumbledore Harry'e Voldemort hakkında özel dersler vermeye başlamıştı. Ona Voldemort'un Tom Riddle olduğu günleri gösteriyordu. Voldemort'u tanıyan kişiler ile yaptığı görüşmelerde onun 6 hortkuluk yaptığını öğrenmişti ve bunların ne olduğunu kestirmeye çalışıyordu. 1996 yazında bir hortkuluğun yerini buldu. Hortkuluk Gaunt'ların evinde bulunuyordu. Voldemort atalarının yaşadığı yerlere büyüler yerleştirmişti ancak Dumbledore bunları geçecek kadar yetenekliydi. Yüzüğü bulduğunda yüzükteki taşın diriltme taşı olduğunu fark etti. Ailesini görme arzusu o kadar kuvvetliydi ki yüzüğün lanetlendiğini bile unutup onu parmağına taktı. Eğer basit birisi olsaydı birkaç dakika içinde ölürdü. Ancak büyüler yardımıyla bunu uzatmayı başardı. Lanetin ilerlemesini durdurmasının bir yolu yoktu. Yine de yüzüğü yok etmeyi başardı. Voldemort'un ruhunu da. Hemen Hogwarts'a döndü. Severus laneti elinde sıkıştırdı ve vücuduna yayılmasını engellemeye çalıştı ancak Dumbledore'un fazla zamanı kalmamıştı. Uzun süren aramaları sonucunda Dumbledore bir hortkuluğu daha bulmayı başardı. Burası Voldemort'un gençliğinde geldiği bir mağaraydı. Voldemort madalyonu buraya saklamıştı. Mağaranın girişinde bir inferi denizi vardı ancak asıl güvenlik bu değildi. Asıl güvenlik Voldemort'un bulduğu umutsuzluk iksiriydi. Bu içecek içeni belirli bir süreliğine delirtiyordu. Dumbledore Harry'i ne olursa olsun içmeye devam etmesini sağlaması yönünde uyardı. İlk içişinde Gellert ile olan düellosunu ve Ariana'nın ölümünü gördü. En sonuncusunda bayıldı. Harry'nin büyüleri onu uyandırmaya yetmedi. Daha sonra uyandı ve su istedi. İçtiği içecek onu susuz bırakmıştı. Harry büyü yoluyla su elde edemeyince gölden su aldı ve bir anda gölden inferiler çıkmaya başladı. Harry birçok büyü denese de başarılı olamadı. İnferiler oldukça yaklaşmıştı. Dumbledore uyandı ve güçlü bir ateş büyüsü ile kaçmalarını sağladı. Hogsmeade'e geri döndüler ancak dinlenemeyeceklerdi. Astronomi Kulesi savaşı başlamıştı. Madame Rosmerta'nın barının arkasından süpürgelerini aldılar ve Hogwarts'a uçtular. Görünmezlik pelerinin altındaki Harry ve Dumbledore kuleye vardılar. Draco burada Dumbledore'u silahsız bıraktı. Dumbledore ise onun planını biliyordu. Birkaç suikast girişiminden kurtulmuştu. Draco'ya ve annesine onları kimsenin bulamayacağı bir yerde koruma teklif etti. Draco onu öldürmek için fazla masumdu. Profesör Flitwick tarafından çağrılan Severus oraya geldi. Dumbledore onun niyetinin anlaşılmaması için ona yalvardı ancak önceden planlandığı şekilde Severus Dumbledore'u öldürdü. Dumbledore'un ölü bedeni astronomi kulesinden aşağı düştü. Harry Dumbledore'un cübbesinden madalyonu aldı ve onun sahte olduğunu öğrendi. Dumbledore boşu boşuna o kadar iksiri içmişti. Ertesi gün Dumbledore için bir cenaze töreni düzenlendi. Bu törene öğrenciler, bakanlık yetkilileri ve Hogwarts görevlileri katıldı. Sadece İngiltere değil, dışarıdan da katılım olmuştu. Birçok büyücü ve cadı onun cenazesine katılmak için Hogwarts'a geldi. Ölümünden sonra Rita Skeeter, Dumbledore'un Hayatı ve Yalanları adlı bir kitap yazdı. Akıllı büyücüler buna kanmadı ancak birçok kişi onun gizli geçmişini öğrendi. Voldemort ise onun mezarını zorla açtı ve mürver asayı aldı. Harry, Voldemort tarafından öldürüldükten sonra Araf'ta kaldığında onu gördü. Dumbledore'un ruhu ona burada her şeyi açıkladı. Gellert ile olan arkadaşlığı, ölüm yadigarlarının peşinden koşuşunu. Daha sonra Dumbledore'un ruhu Araf'tan ayrıldı ve Harry de yaşayanların dünyasına geri döndü. Harry, Voldemort'a karşı olan savaşı kazandı ve mürver asanın üzerindeki büyüyü kırdı. Ginny ve Harry onun anısını yaşatabilmek için çocuklarından birinin adını Albus Severus koydular. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.